Evet, bugün tavuklu patates dolması yapacağız. Şöyle 3 tane patatesten yapacağım. Az ama siz daha da çoğaltabilirsiniz ev ihtiyacına göre. Biraz da tavuk etim var gördüğünüz gibi. Daha önceden pişirilmiş tavuk eti bunlar. Diftiklerin beyaz yerlerinden. Bu da hazır. Ama isterseniz kıymalı olarak da yapabilirsiniz. Hemen şimdi ben patatesleri soymaya başlıyorum. 3 tane patatesten yapacağım. Evimde olan malzemeler bunlar. Gidip almadım da. Bunlarla yapacağım arkadaşlar. Haydi bakalım. Şöyle ilk önce kabuklarını soyuyoruz. Güzel bir patateslerin. Bu şekilde kabuklarını soyacağız. Hemen şu tabağıma aldım. Bu patatesi böyle ikiye kesip şu iç kısımları alacağız. Diğerlerini de soyalım. Patateslerin kabuklarını soydum. Biraz da çürük çıktı. Hemen onu ayırdım. Şöyle şimdi patateslerin iç kısmını şöyle bir kaşık yardımıyla böyle içine oyacağız. Ve çanak yapacağız bunu. Patates çanağı. Şu şekilde çıt çıt zaten oyuluyor. Evet, mümkün olduğunca güzel oyun. Şöyle ince kalsın patates. İçini komple çıkarın. Şöyle gösterelim. Bu şekilde oyacağız patateslerimizi. Hadi bakalım. Patatesleri güzel bir oydum içlerini. Bunlar içinden çıkanlar. Bunları hemen şimdi poşete koyup dondurucuya atacağım ki kararmasın. Bundan daha sonra köfte yapacağım. Ziyan etmeyelim. Hemen şimdi tencere ya da tava fark etmez. Bu ufak diye biraz bunu aldım. Tava kocaman. Biraz sıvı yağ döküyorum. Çok da fazla değil. Hemen patatesleri şöyle bir kızartacağız şimdi. Bu işlemi hemen yapmamız lazım ki patatesler biliyorsunuz çok çabuk kararıyor. Hemen böyle yağın içine bırakıyorum. Şimdi biraz alt üst patatesleri kızartacağız. Arada çevireceğiz. Şöyle biraz orasını biraz öbür tarafını kızartacağız arkadaşlar. Evet, bu kadar kızarmak yeterli. Çünkü fırında da kızaracak. Hemen ocağı kapatalım. Çok da fazla gerek yok. Şöyle kabımıza çok az kızarttığımız patatesleri koyuyoruz. Bu kadar oldu. Şimdi iç malzemesine sıra geldi. Burada şu yemek kaşığıyla 2 yemek kaşığı pirinç var. Çünkü patateslerim az olduğu için. Tavuk etleri biraz çok gibi duruyor ama bakacağız bakalım. Hemen pirinci bol suda yıkayalım. Pirinci bol suda yıkadım. Bu hazır. Burada da bahçemden kopardığım taze nanelerim var. Hemen onlardan da şöyle ufak ufak doğruyorum. Nane biliyorsunuz her yemeğe çok yakışıyor. Yeter, çok fazla gerek yok çünkü malzememiz az ya. Bu kadar ilave ettik. İçine bunun hepsi çok gibi geldi gözüme. Şöyle bir karıştıralım bakalım. Pişmiş benim tavuk etlerim daha önceden. Eğer yaparsanız tabii ki de pişirin de hazırlayın. Şimdi üzerine biraz tuz atıyoruz. Şöyle göz kararı tuz atıyoruz. Çok da fazla atmayalım. Biraz karabiber, baharat atıyoruz yani. İstediğiniz başka baharat varsa tabii ki de ilave edebilirsiniz. Şöyle onları da karıştıralım. Şöyle iç harcımızı hazırladık. Hazır iç harcımız. Şimdi patateslerimizi alıyoruz. Patateslerimize de çok az tuz atalım. Çünkü atmadık onlara da. Şöyle birazcık tuz serpiştiriyorum. Ama çok fazla değil. Şimdi patatesleri içlerine bu hazırladığım iç harçla güzel bir dolduracağım. Hemen böyle karıştırıp ne koyduk? Nane, tuz, karabiber. Hemen bunları patateslerin içine şöyle dolduruyorum. Çok
sağlıklı, çok bereketli, lezzetli bir yemek oluyor arkadaşlar. Ben az yaptım ama siz malzemeleri çoğaltıp istediğiniz kadar çok yapabilirsiniz. Çok da güzel olan bir yemek. Şöyle bakın, güzel bir her yerlerine malzemeyi doldurduk. Çok bile geldi iç malzememiz. Tabii çok geleni böyle içine de doldurabilirsiniz tepsinizin. Ama ben koymayacağım tabii ki de, orijinali bozulmasın. Evet, bu şekilde bakın doldurduk. Şu anda bu hazır. Şimdi azıcık da salçalı su yapacağız. Bu domates, biber karışık arkadaşlar. Şöyle yarım yemek kaşığı yeterli. Suyunu ilave ediyoruz. Hop. Böyle salçayı bir ezdiriyoruz. Suda güzel bir dağıtıyoruz. Şöyle güzel bir dağıttık. Şimdi üzerine biraz sıvı yağ döküyoruz. Şöyle bir miktar. Çünkü bunlar pirinçler pişecek ve lezzetlenmesi için. Şöyle salçalı sosumuzu bakın biraz daha dökelim. Bu az biraz. Şöyle açtırıyoruz. Salçalı sosumuza da biraz tuz atalım. Ama çok fazla değil tabii ki de. Tuzunu da verdik. Şimdi hemen yemeğimize döküyoruz. Şöyle önce patateslerin içlerine bir yapalım ki bu pirinçler pişsin tabii ki de. Kuru da kalıp da takır takır olmasın. Şöyle döküyoruz. İçlerini önce dolduruyoruz suyla. İçlerini sosla dolduruyoruz. Pardon. Şimdi kalan sosu da tepsimize şöyle yaydırıyoruz. Çok güzel oldu. Çok güzel oldu. Şimdi bu şekilde bu yemeğimizi fırına vereceğiz arkadaşlar. Şöyle gösterelim. Şu anda hazırladık. Şimdi 200 derece fırında, yani yüksek ısıya vereceğiz. Pişecek. Yani bu zaten sosunu çekecek. Patatesler biraz daha kızaracak. Pirinçler pişecek. Daha sonra çıkaracağız. Tahminen 30-35 dakika arasında pişecektir. Hemen pişmek üzere fırına götürelim. Evet, tavuklu, pirinçli patates dolmamız hazır oldu. Çok da güzel oldu arkadaşlar. Size yakın plandan şimdi hemen çekeyim. Tabii ben az yaptım ama siz malzemeniz çoksa daha da çok yapabilirsiniz. Evet, yakın plandan da gösterelim. Daha sonra göstermedi demeyin. Üzeri salçalar gelmiş bazılarına. Sosunu içmiş. Pirinçleri de pişti. Zaten çok fazla pirinç de koymadık. Bu kadar yeterli. Süper oldu şu anda yemeğimiz. Evet, yemeğimizi o kadar yaptık. Tabi her videomda tadına bakıyorum. Şöyle tadına bakalım. Bakalım nasıl olmuş. Oo, süper olmuş var ya. Şöyle hemen kesiyorum çatalımla. Çok yakışmış patatesler. Nanenin de karabiberi bile bastırmış baharata. O kadar güzel kokuyor ki ya. Zaten patatese nane çok yakışır. Bu yemeği yapın derim. Kıymalı yapın, tavuklu yapın. Hiçbir şey koymasanız da olur. Sade pirinçli de olur. Süper lezzetli bir yemek olmuş. Umarım beğenmişsinizdir. Yoğurt koyup yanına yiyebilirsiniz. Yoğurtla birlikte salata yapabilirsiniz. Her türlü yenir. Çok güzel bir akşam yemeği tarifi verdim sizlere arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu burada bitirirken ne diyoruz? Kanalıma abone değilseniz abone olun. Abone olun ki videolarımdan haberdar olun. Şimdilik videomu kapatalım. Hoşça kalın. Afiyetle kalın. Sağlıcakla kalın. Yine güzel özel videolarda görüşmek üzere.